Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz tatlı tarifim var. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Tarifime geçiyorum hemen. Tenceremi ocağımın üzerine aldım. İçerisine 150 gram kadar tereyağı ekledim ve erimesini sağlıyorum. İçerisine 1 su bardağı dolusu un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavuruyoruz. Çok fazla kavurmayın. 1-2 dakika yeterli. Un kavrulduktan sonra içerisine 1 litre süt ilave ediyorum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kesinlikle topaklaşma olmuyor. Korkunuz olmasın. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Kaynama noktasına geldiği anda içerisine 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyoruz. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde topaklanma kalmadı ve pürüzsüz bir kıvamda oldu. İstediğim koyuluğa geldikten sonra ocaktan aldım. İçerisine 1 paket şekerli vanilya ekledim. Kıvam bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir kıvamı oldu. Çırpıcı ile çırpıyorum ve kıvamının daha da güzel olmasını sağlıyorum. Servis tabağımı biraz ıslattım. İçerisinde su kalmayacak şekilde döktüm. Üzerine büyüyüp küçülebilen kare kalıbımı koyduktan sonra tatlımı içerisine döktüm. Üzerine spatula ile düzeltiyorum ve tatlımı soğumaya bırakıyorum. Buzdolabında en az 1-2 saat bekletirseniz iyi olur arkadaşlar. Ev yapımı çikolata sosu için tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı şekerimi aldım. Kuru malzemelerimi karıştırıyorum. İsterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. 300 ml sütümü içerisine ekliyorum. 1,5 su bardağı yapıyor. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıp ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladı ve koyulaştı. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha ocağımızda tutup çikolata sosunu alıyoruz. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı da kahvaltılık sürme çikolata ekledim. Eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Söylediğim gibi hazır kullanabilirsiniz ama ben evinizde yapmanızı tavsiye ederim. Daha lezzetli ve daha kolay. Tatlımı dolabımdan çıkardım. Eğer vaktiniz olursa bir gece de bekletebilirsiniz. Ben bir gece boyunca beklettim. Bir gecenin sonunda tatlımı çıkartıp kalıbı çıkarttım ve dilimliyorum. Toplamda 16 dilim olacak şekilde tatlımı dilimledim. İsterseniz bu şekilde dilimleme kısımlarına girmeden direkt üzerine çikolata sosunu dökerek de daha sonra dilimleyebilirsiniz. Farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kalıbı olmayanlar olabiliyor. Farklı kalıplarınız varsa onları kullanabilirsiniz. Dilimlediğim tatlılarımı porsiyon olarak ayırıyorum. Farklı bir servis tabağının içerisine dilimlerimi alıyorum ve üzerine hazırlayıp ılıtmış olduğum çikolata sosunu gezdiriyorum. Çikolata sosunuz ılırken arada bir karıştırın ki üzeri kabuk bağlamasın. Ben çikolata sosunu bu şekilde kaşıkla döktüm ve güzelce etrafına yaydım. Toplamda 16 dilim
bu şekilde tatlınız oluyor. Herkes hem görüntüsüne hayran kalacak hem de lezzetine arkadaşlar. Yapım aşaması oldukça kolay. Hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için oldukça önemli. Tariflerimi beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Son olarak üzerine Antep fıstığı tozu serpiyorum ve tatlılarımın yapım aşamasını bitiriyorum. Antep fıstığını ben çok yakıştırıyorum. İsterseniz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha fazla beklemeden hemen kıvamı da göstermek istiyorum. Ağzınızda eriyip gidecek. Gerçekten müthiş bir tatlı oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.